Arkadaşlar selam. Bizim FLL eğitim serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu seride ben sizlere FLL hakkında hem donanımsal hem yazılımsal bilmeniz gereken temel şeyleri olabildiğince açık bir şekilde 5'er dakikalık videolar halinde anlatmaya çalışacağım. Bu ilk videomuz bizim Brick yani tuğla, ben kullanımı kolaylığı olsun diye tuğla diyeceğim. Bizim tuğlamız hakkında olacak. Nedir? Nasıl çalışır? Neler buna bağlanır? Bilgisayara nasıl bağlanır? Arayüzünün anlatımı gibi şeyleri bu videoda size anlatacağım. Şimdi geçelim en başta Brick nedir? Brick bizim robotumuzun canı, ciğeri, her şeyidir. Bizim bütün motorlarımız, sensörlerimiz bu tuğlaya bağlanır. Bilgisayardan yazdığımız bir programı biz buna yüklüyoruz. Buradan çalıştırıyoruz. Şimdi geçelim en başta. Peki bu sensörler ve motorlar nasıl bağlanıyor? Burada iki farklı port çeşidi var. Bir harflerle belirtilmiş, bir de sayılarla belirtilmiş. Bunların farkları ne? Sayılarla belirtilmiş pinler, biz bunlara sensörleri takıyoruz. Sensörler dışarıdan aldığı bilgiyi okuyor, bizim tuğlamıza gönderiyor. Peki bu bilgiyi ne yapıyor? Bir yerden çıkartması gerekiyor sonuçta, değil mi? Bunu da bizim harflerle belirttiğimiz pinlerden çıkartıyor. Peki bu pinlere ne bağlanıyor? Bu pinlere bizim motorlarımız bağlanıyor. Sensörler dışarıdan aldığı bilgiyi bizim tuğlamıza gönderiyor. Tuğlamız bu bilgiyi işliyor. İşlediği bilgiyi de motorlara gönderiyor. Artık hangi mekanizmaya da hangi motor dönmesi gerekiyorsa bu çıkış pinleri sayesinde de döndürüyor. Şimdi geçelim bizim tuğlamız bilgisayara nasıl bağlanıyor. Şimdi en başta bizim temel olarak 3 farklı bağlanma şeklimiz var. Birincisi klasik kablo ile bağlanma. Bizim burada PC diye belirtilmiş zaten. Biz bu kablo aracılığıyla bilgisayara bağlanıyoruz. Bilgisayar programımızı yazıyoruz. Bunu ekliyoruz. Buradan da çalıştırıyoruz. Sonra iki farklı bağlantı şeklimiz daha var ki bunlar Bluetooth ile Wi-Fi oluyor. Da şöyle göstersem daha iyi olur. Bluetooth'la biz kablosuz olarak bağlanabiliyoruz. Bunun nasıl bir avantajı var? Direkt görev masasının üzerindeyken programlayıp çalıştırabiliyoruz. Kablo ile uğraşmamız gerekmiyor. Wi-Fi de benzer şekilde ama Wi-Fi Bluetooth kadar güvenilir olmuyor bu tuğlada. O yüzden ben Bluetooth'u ya da kabloyu öneririm. Şimdi geçelim arayüz nasıl çalışıyor. Bu ilk kısımda bizim daha önceden çalıştırdığımız programları görebiliyoruz. İkinci kısımda bizim bilgisayardan yüklediğimiz klasörleri burada görebiliyoruz. Sonra klasörlerin altında hangi programlar var onları görebiliyoruz. Üçüncü kısım biraz daha farklı diğer ikisine kıyasla. İlk kısımda biz Port View kısmında şöyle bir şey yapabiliyoruz. Port View'da bu numaralandırılmış, hatta biz buraya sensörler takılıyor demiştik. Oradan aldığı bilgiyi buradan yansıtabiliyor. Mesela size şöyle bir örnek göstereyim ben. Bu bizim kızılötesi sensörümüz. Kızılötesi sensörü birden fazla iş yapabiliyor. Ki ben burada uzaklık ölçmesini göstereceğim. Burada gösteriyor zaten kızılötesi sensör bağlandığını, zaten görselden benzerliği belli oluyor. Buradan ölçtüğü uzaklığı mesela görebiliyoruz. Ben elimi yakınlaştırdıkça burada görüyor. Bak bu arkadaş cisme yaklaşıyor diye ekranda gösteriyor. Bu port bu işe yarıyor. Diğer portumuz motor kontrol. Eğer biz robotu yaptıysak, daha program yüklemek istemediysek, program yüklemeye de üşendiysek bizim buradaki tuşlar üzerinden A, B, C, D yani bizim motor çıkışlarımıza güç verebiliyoruz. Mesela ben bu üst tuşa basınca artık A çıkışına hangi motor bağlıysa ona güç gidiyor, o motor çalışıyor. Yani program yüklemeden buradaki motorları test edebiliyoruz. Bu kısım bu işe yarıyor. Ayar kontrol var. Ayar kontrolda bizim ev kitimizde uzaktan kumanda denen bir şey var. Ev kiti muhtemelen FLL'e dahil değil ama ben yine de anlatayım. Bu ev kitinde bir kumandaya bastığımızda buradaki motorların herhangi birini hareket edebiliyorsunuz. Burada hangi motorun hareket ettiğini de bu kısım üzerinden görebiliyorsunuz ama siz bu kısmı büyük ihtimalle kullanmayacaksınız. O yüzden buraya geçiyorum. Brick programda burada hazır tuğlanın içine yüklenmiş bir kod var. Eğer karmaşık bir kod istemiyorsunuz, sadece hani bakalım robot gidiyor mu onu test edelim derseniz, burada hazır robotun ilerlemesini sağlayan bir program var. Burası bizim ses
ayarlama kısmımız zaten en ideali o. Burada kaç dakika sonra cihaz kendi kendini kapatacak onu ayarlayabiliyoruz. Burası Bluetooth, burası açık kalsın, bağlanırsınız. Nasıl bağlanılıyor? Buradaki visibility ve Bluetooth kısmını açmanız gerekiyor. iPhone, iPad, iPod kısmını eğer Apple cihazlar kullanıyorsanız açarsınız. Ama biz genelde bilgisayara bağlanacağımız için bizim çok işimize yaramayacak. Wi-Fi dediğim gibi buradan açabilirsiniz. Wi-Fi üzerinden bağlanabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi çok önermiyorum. Neden? Bluetooth ve kablo kadar güvenilir olmuyor. Buradan biz Tula adını belirleyebiliyoruz. Ben kendi adımı yaptım. Eğer isterseniz siz takım adınızı ya da başka birinin adını yapabilirsiniz. Burada bizim Tula'mızın genel bilgilerini, hangi sürümde çalışıyor, ID'sini, yani genel olarak bizim ihtiyacımız olmayan bilgiler var. Ya da yarışmada Brick ID'sini isterlerse vermeniz gerekebilir. Bu burada duruyor, aklınızda bulunsun. Başka bir şey yok sanırım. Evet, ilk videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda sizlere motorların çalışma mantığını, motorlar nasıl buraya bağlanıyor, nasıl çalışıyor, onları anlatacağım. Görüşmek üzere.